Öncelikle hoş geldiniz. Buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Benim ismim Recep İhsan Eliaçık. Yazarım. Şu ana kadar yayınlanmış 20 tane kitabım var. Kur'an-ı Kerim tefsirim var. Daha çok kamuoyunda, medyada antikapitalist Müslümanlar diye bilinen hareketin fikri olarak geliştiricisi, ortaya atıcısı olarak biliniyoruz. Burası da İnşa Kültürevi, 3 katlı bir yer. Benim kitapların yayınlandığı yayın evi var aşağıda. Burası da dersler verdiğim yer, her çarşamba. Burada dersleri veriyoruz. Yukarı üst katta kafe, bir kültür faaliyeti yapılan yerdir. Well, welcome everyone. Thank you very much for coming. My name is İhsan Eliaçık. I'm a writer. I've got about more than 20 books that have been published so far. I have written tafsirs on the Quran Karim, and the public opinion and the media know me as the ideologue of the formation that we call the anti-capitalist Muslims. And this place, the İnşa Cultural Center, has 3 floors, in which the top floor is a cafe. This floor is our lecture hall, and we have also a publishing house that sells my books downstairs. Ben yaklaşık 30 yıldır kitaplar yazıyorum. Türkiye'de İslam'ın yeniden anlaşılması, var olan İslam'la arasındaki farkın ortaya konması ve İslam'da bir reform ve yeni bir din yorumu yapılması gibi işlerle daha çok uğraşıyorum. Yazdığım kitaplar Kur'an-ı Kerim tefsiri, teoloji, İslam tarihi üzerindedir. I've been writing for about 30 years now, and I'm trying to look at ways in which in Turkey Islam is reinterpreted or requires a reform, and the difference between what actually is Islam and what actually is practiced. Therefore, my books are basically on the Quran, on theology, and such matters. Bizim son zamanlarda söylediğimiz şeyler kamuoyunda ilgi görmeye başladı. Özellikle 1 Mayıs 2012'de Fatih Camisi'nden Taksim Meydanı'na doğru bir yürüyüş gerçekleştirildi. Fatih Camisi'nde kıyabi cenaze namazı kılındı işçiler için. Türkiye'de ilk defa ve yine Türkiye'de ilk defa İslami kökenli dini çevrelerden gelen bir grup 1 Mayıs'a katıldı. Bu Türkiye'de bir ilkti. Bu nedenle Fatih Camii'nde kılınan kıyabi cenaze namazını ben kıldırdım. Yaklaşık 1200 kişi katıldı yaptığımız çağrı üzerine. O günden bu yana medyada ve kamuoyunda işte bunlar devrimci Müslümanlar veya antikapitalist Müslümanlar, İnsan araçta onların önüne geleni diye anılmaya başlandı. Bu çerçevede Türkiye'nin değişik yerlerinde bir takım dernekler kurulmaya başlandı. Ankara'da, Konya'da, İzmir'de, Bursa'da, Antalya'da böyle değişik oluşumlar oluşmaya başladı. Bunlarda oluşmuş değişik gruplar var. İstanbul'da da Kapitalizmle Mücadele Derneği var. Başka kültür merkezleri var. Böyle gençler bağımsız bir şekilde bu fikri örgütlemek amacıyla dernek girişimlerinde bulunuyorlar ama henüz daha çok zayıf. Yani savunduğumuz şeyler fikir olarak Türkiye genelinde büyük bir sempatiyle karşılandı ve Müslüman sol düşünce olarak algılanarak ilginç bulundu ve anlattığımız şeylere insanlar yoğun bir şekilde ilgi gösteriyorlar ve dinliyorlar. Ama örgütlenme ve teşkilatlama açısından henüz daha işin başında ve çok zayıf durumda.
Lately we've been known, our thoughts have been circulating more and more, and especially during 2012, the 1st of May, we held a funeral prayer at the Fatih Mosque where 1,200 people participated, after which we marched to Taksim Square where the demonstrations were being held, which was for the first time an instance in which actual Muslims participated in the 1st of May, which drew the attraction of many groups. I was at the head of the funeral prayer, in which, as I said, 1,200 people contributed to it. Ever since then, there has been a variety of different names given to our movement, the revolutionary Muslims, anti-capitalist Muslims, to which I am ascribed as being one of the leading proponents. And following this, in Turkey, we have been able to found a variety of different associations in places like Ankara, Konya, Izmir, Antalya, a variety of groups, taking the names of struggle against capitalism and all sorts of other different centers in which the youth assemble. But unfortunately, it's still, in the sense of organizing, it's still relatively weak. So the ideas that we have been propagated have been relatively well received in Turkey, and it's been ascribed to being a Muslim plus leftist sort of strain of thought. And like I said, wherever we've been to, our ideas have picked up quite attention. However, on the level of organization, we are at the moment quite weak. Bu düşünceyi savunan veya bu düşünceye ilgi gösteren insanların gelip gittiği bir yer burası. En önemli kurumlarından bir tanesi ve hatta ilki ve en ana olanı. Dediğim gibi burada haftalık dersler yapılıyor. İnsanlar buraya gelip gidiyorlar. Suriyeli mülteciler, Afrikalı mülteciler, sokak çocukları ve daha çok yoksul ve fakir insanlar burada çalışıyorlar. Yaklaşık 8-10 kişi burayı döndürüyor. Aynı zamanda aşağıda bizim kitaplar basılıyor. Bu kitapların gelirleriyle burası döndürülmeye çalışılıyor. Ve bir kültürel faaliyet yapılmak isteniyor. Savunduğumuz düşünceler ve fikirler buradan yayılmaya çalışılıyor. Bunun dışında çeşitli adlar altında dernekler kuruluyor. Ben de o derneklerin kurulmasını teşvik ediyorum. Mesela Kapitalizmle Mücadele Derneği, mesela İzmir'de Barış Yurdu Derneği gibi dernekler kuruldu. Dediğim gibi bunlar henüz oluşum aşamasında. Yeni tomurcuklanıyor. Bizim savunduğumuz düşünceler diğer gruplar tarafından, mesela sol gruplar tarafından büyük bir sempatiyle karşılanıyor. Dini gruplar biraz tedirgin ve endişeli yaklaşıyorlar. Acaba dine bir yeni yorum getireceğiz derken dinin özü bozulur falan diye endişeli yaklaşıyorlar. Ama Aleviler, Kürtler, sosyalistler, ateistler, şu ana kadar dinden soğumuş çevreler anlattığımız şeylere büyük bir ilgi gösteriyorlar ve ilgiyle dinliyorlar. Şu anda bu şekilde devam ediyor. Soracağınız sorular varsa onları cevaplandırarak devam edebiliriz. Those subscribing to the ideas that we propagate here, I have to say that come here to begin with, because this is, in the end, the first and the main headquarters, the main center in which these ideas began to be spread out. As I said before, we hold weekly lectures here where people come and go. The place is maintained by the revenues generated by the books that we're selling downstairs, and it's mostly either Syrian refugees or African refugees or poor people and people living on the street that come and help us. There are about 8 or 10 employees of this nature, and like I said, our ideas sort of move out from here. Besides, like I said, people that come here leave and go out to found various foundations around Turkey, which we always support, such as the Barış Yurdu or the struggles with capitalism. But like I said, these little associations are very, very new at the moment and haven't picked up speed yet. What we believe and what we think of as our ideas, our main ideas, are pretty much seen as in sympathy by leftist groups. On the other hand,
hand, religious groups regard us with a little bit of suspicion, thinking that a new sort of interpretation might be polluting, as it were, the truth of Islam. However, those who have been disenfranchised so far in terms of their religious beliefs, such as Alawites, atheists, and other leftists, are quite sympathetic to our cause. So this is pretty much what we have and what I have to say about our center. If we can move on with a question and answer session, I think it would be more appropriate. Çok teşekkür ederim. Belki kaçırmış olabilirim ama nasıl finanse ediliyorsunuz ve yani üyelik tarafında oluyorsa kaç tane üyeniz var ya da ne tür üyeniz var? The question was how are, maybe I have mistaken it, but how are you financed and how many people, how many members do you have on the roster? Şimdi burası yayın evi ve aynı zamanda bir kültür evi. Bir dernek değil, bir vakıf da değil. Ama işlev itibariyle özünde yayın evi, yani benim kitapların yayınlandığı yayın evi olmasına rağmen böyle bir dernek gibi çalışıyor. Buranın geliri benim kitaplarım. Bir de biz burada dersler veriyoruz. Derse katılan gönüllüler var. Onların desteği. Onun dışında herhangi bir yerden resmi olarak veya gayri resmi olarak para almıyoruz. Ben yaptığım konuşmalardan dolayı para almıyorum. Televizyonlarda yaptığım programlardan dolayı da para almıyorum. Yalnızca gönüllülerin desteği ve bizim kitaplarından gelen gelirlerle burası döndürülmeye çalışıyor. Dediğim gibi burası bir kültür evidir ve esas amacı örgütlenmek değildir. Örgütlenme işini daha çok burada yetişen insanlar gidip başka yerlerde yaparlar. Öyle düşündük. Biz burada sadece insanlara bir fikir vermek, bir düşünceyi yaymak, kitaplar yoluyla, dersler yoluyla, kültürel faaliyetler yoluyla böyle bir tohum ekmeye çalışıyoruz. Bizim buraya gelip giden insanların sayısı burada her hafta dersler yapıyorum. Yaklaşık 30-40 kişi katılıyor. Ancak bu dersler duyurulmuyor. Kamuoyuna açık ilan yapılarak insanlar buraya çağrılmıyor. Bunlar daha çok kendiliğinden gönüllü gelen insanlardır. Ama burada değişik faaliyetler oluyor açıldığından bu yana. Sinema okumalarından tutun, gençlerin hafta sonlarındaki seminerlere kadar birçok faaliyetler yapıldı burada. Bunlar aynı şekilde yapılmaya da devam edecek. Yani bu düşünceye sahip kaç kişi var İstanbul'da diye merak ederseniz 2012'deki 1 Mayıs'ta bir çağrı yaptık. Camiden çıkıp 1 Mayıs alanına yürüyeceğiz diye. Daha çok medyada ben ön plana çıktım ve insanlara çağırdım. İşte 1200 kişi falan geldi. Bizzat katıldı. Buradaki camiden 1 Mayıs'a kadar yürüdü. Şimdi bu insanlar neredeler? İşte bu insanlar İstanbul'da, sağda solda. Kimleri geliyor, kimleri uzaktan takip ediyor. Yani. Like I said, the building has a publishing house as well, and it is a cultural center. It is not an association, nor is it a foundation. However, it does function to a certain extent like a foundation, in that the books are the main source of revenue for the cultural center. Moreover, the lectures are given by volunteers who don't request any money. And therefore I can safely say that we do not have any official or unofficial aid that comes in for the maintenance of this establishment. I don't take money for my lectures. I don't take money for the TV shows that I go on to and talk either. It's mostly the volunteers and the publication of the books that are sold that brings in the revenue. This is a cultural center, not really an organization. We expect that those who are educated or who are given access to our ideas will go on to form their own foundations and organizations outside. What we're trying to do is via lectures, via books, via certain cultural activities to plant certain seeds, certain ideas in the guise of seeds.
and 30 or 40 people participate to every other lecture. However, I have to say that we don't make a call, we don't make an official call about this place, we don't advertise it, people just learn about it via word of mouth. There are a variety of different activities that take place in the center, ranging from film interpreting to weekend seminars on various topics. So if you were to ask how many sympathizers we have to the movement, let's say in Istanbul, I would say that in the year 2012, during the first May celebrations, where we made a call for the funeral prayer to take place in Fatih Jami and afterwards march over to Taksim Square, there were about 1,200 people that participated. And where do these people come from? Pretty much all over the place. You said you've been writing for like 30 years, also about the gap between theory and practice of Islam. I would be interested, what exactly is the gap between theory and practice, and what do they have? What does the theory of Islam have in common with left thinkers? I mean, where are the similarities? Şimdi pratik derken kastettiğim Türkiye'de dışarıdan geldiğinizde görünürde yaşanan İslamiyettir. Mesela Türkiye'ye geldiniz, işte ezan okunduğunu görüyorsunuz, her yerin cami olduğunu görüyorsunuz. Eğer Ramazan ayında gelseydiniz, Ramazan orucu tutulduğunu, herkesin iftar ettiği görecektiniz. İnsanların kafiyeler halinde hacca gittiğini görüyorsunuz. Diyanet İşleri Teşkilatı diye bir teşkilat var, bu dini işleri organize ediyor. Devletin kontrolünde bir İslam yaşantısı var. Şimdi bu yaşanan İslam, görülen İslam, özü itibariyle Kur'an'da anlatılan İslamiyet'in özünde olan şeye uyuyor mu? Veyahut da İŞİD diye bir grup çıktı Suriye'de, insanların kafasını kesiyor İslamiyet adına. Kadınlara esnedir, pazarlarda cahil olarak satıyor. Ve sizler Avrupa'dan baktığınızda, görünen İslam bu diye düşünüyorsunuz. Biz buna buradan, içeriden inkar ediyoruz. İslamiyet'in bundan alakası yok. İslam çok daha başka bir şeydir. Teorideki uygulamalar bunlara uymamaktadır. Evet, devam edeceğim. What I mean by practice of Islam is mostly what you see visibly being practiced in the name of the Muslim religion in Turkey. For instance, you come into, you arrive in Turkey, you see a bunch of mosques, you hear the call to prayer. If you arrived in Ramadan, you would be seeing people breaking fast together, people going on to pilgrimage, flocks of people at the airport moving on to pilgrimage. And there's also a state department called the Ministry of Theology in this country that propagates the belief system. However, what we are looking at is whether all of these practices are compliant in the end with the practices that are written in the Quran. For instance, there is this band of gangsters called ISIL, who decapitate women, who decapitate people and sell women as slaves. And for example, people from Europe mostly see this as Islam. However, this is not the case, and this is what we are trying to propagate. Şimdi var olan, görülen İslam'la bizim savunduğumuz İslam arasındaki en esaslı fark şu. Var olan İslam, inançları ve ritüelleri din olarak görüyor. Yani Allah'a inanmak, ahirete inanmak, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, kurban kesmek, başörtüsü takmak din olarak algılanıyor. Din budur diyorlar. Ve herkes de Müslüman olması için bunları arıyorlar. İşte bizim savunduğumuz İslam yolunda bunlar dinin özü ve temel olan şeyler değil. Biz daha çok ahlaki davranışları dinin özü olarak görüyoruz. Yani adaletli olmak, doğru olmak, dürüst olmak, kul hakkı yememek, emeğin hakkını vermek, alın terini gözetmek, öldürmemek, çalmamak, iftira atmamak, zina etmemek, insanları kandırmamak gibi
ahlaki davranışlar dindir. Bunları ihlal edenler dinden çıkarlar. Ama öbür anlayışta namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, başörtüsü takmak, kurban kesmek ve Allah'a ve ölülerin dirileceğine, işte ahirete inanmak, yani inançlar ve ritüeller din olarak görülüyor. Biz bunları teferruat olarak görüyoruz. Birinci sırada görmüyoruz. Aramızdaki en önemli fark bu. The main difference between the existent state of Islam in this country, for instance, and our understanding of the faith is that what you see in today's Islam or today's practice is that you believe in Allah, you go to the Hajj, you sacrifice your animal when the time comes, you do your prayers 5 times a day, and so on. You will wear a veil if you're a lady and whatnot. And this is the kernel of Islam, as they say it. However, this is not the essence that we think represents Islam. The essence that we think represents Islam is based on ethical behaviors, such as basically being just, being righteous, being honest, respecting labor, not killing anybody, not committing any thievery nor adultery, and this type of ethical behavior. This is the essence of our religion. However, like I said, many in this country, for instance, have made it into a fact, such as the beliefs and the rituals, when taken as a whole, represent Islam. However, we believe that the beliefs and the rituals are the trivial parts of Islam. Sol'la ilişkisine gelince onunla ilgili bir şey sormuştu. Neyle ilişkisi var? Sol, İstanbul Sol'la, sol düşünce. Ha, sol, pardon. Şimdi sağcılık ve solculuk çağdaş modern kavramlar. İslamiyet doğduğunda sağcılık, solculuk diye kavramlar yoktu. Ama özellikle Fransız devriminden sonra sağcılar ve solcular diye anılan toplumsal, sosyal hareketler ortaya çıktı. Acaba İslamiyet, İslam dini sosyal hareket olarak yorumlandığında bundan hangisine yakındır? Sağcılık, kurul düzeni muhafaza etmek, geleneklere önem vermek ve var olan, yaşanan neyse onun doğru olduğuna inanmak şeklinde bir devletçi, muhafazakar, gelenekçi bir akım şeklinde ortaya çıkıyor bütün toplumlarda. Bu Avrupa'da da böyle. Sol da daha çok böyle yenilikleri savunan, adalet, eşitlik, özgürlük, paylaşım, toplumsal eşitlik, sosyal adalet gibi kavramlara ağırlık veren, ortak mülkiyet gibi kavramlara ağırlık veren akımlar olarak ortaya çıkıyor. Bizim anladığımız İslam anlayışı, Türkiye'deki şu ana kadar yaygın olan anlayışın aksine bu tanımladığım çerçevede sol fikriyata veya sol değerlere daha yatkındır. Yani daha çok onun tarafındadır. Kur'an'da ortaya konulan toplumsal değerlere baktığımız zaman ortak mülkiyeti savunmaktadır. Adaleti, eşitliği, özgürlüğü, emeğin hakkını, kul hakkını, çağdaş tabirle insan haklarını ön plana çıkarmaktadır. Bunları bir değer olarak aramaktadır. Bunlara da çağımızda daha çok sol fikirler daha yakındır. Şu halde eğer İslam'ı bir sosyal hareket olarak yeniden yorumlayacaksak bunu biraz sol diye bilinen değerler tarafından durularak yorumlanması gerekir. Biz biraz bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama kendimize Müslüman solcu falan da demiyoruz. Müslümanlar diyoruz işte, kapitalizme karşı olan Müslümanlar, devrimci Müslümanlar, özgürlükçü Müslümanlar. Benim en son çıkan kitabımın ismi Demokratik Özgürlükçü İslam. Savunduğumuz şeyde genel olarak bunları söylüyoruz. About your question concerning the leftist thought and its parallels with Islam. Well, to begin with, left and right are two concepts that emerged in contemporary times. When Islam first came to be, there was no such thing. After the French Revolution, these things turned into certain social movements. And Islam, when we look at, and the same goes for Europe as well, when we look at the main characteristics of these two tendencies, we see that the right is usually conservative, statist, traditionalist, and is happy with the status quo and believes that that is the case, that one should believe in that. And
and this is the same in Europe as well. So, however, on the other hand, you have the leftist thought, which is more in tune with the new, with more innovation, with social equality, social justice, common property, and so on and so forth. So if we were to interpret Islam in the light of a social movement, let's say, then we would have to say that in contrast to what is being practiced in Turkey as Islam, the Quran provides us with insight that tends more to leftist thought, such as what we call human rights today, for instance. Again, the same idea of common property, about the respect to labor, social equality, social justice, are all ingrained in the religion. So, but we wouldn't go as far as calling ourselves Muslim leftists, as it were. We call ourselves revolutionary leftists, anti-capitalist, revolutionary Muslims, excuse me, anti-capitalist Muslims, or let's say libertarian Muslims, and so on. Hangi kitaptan ben kaçırmışım onu? Demokratik Özgürlükçü İslam diye en son bir kitabını çıktı. I just recently have a publication called Democratic Libertarian Islam, which deals with these issues as well. Thank you very much. So all those values you just like mentioned, social justice and common property and so on. You would describe this also as a political agenda, a political goal of this movement. Do you feel that those goals are somewhat represented by one of the political parties in the opposition maybe? And what are the main concerns you have about the current situation of Turkish politics and Turkish society? Şimdi ben daha çok bir fikir adamıyım. Kitaplar yazan birisiyim Türkiye'de. Bir düşünce faaliyeti içerisindeyiz. Bizim anlattığımız fikirler insanlar tarafından ilgiyle takip ediliyor ve bir İslam yorumu yapıyoruz. Bir Kur'an açıklaması, Kur'an tefsiri yapıyoruz. Buna Türkiye'nin sağcısı, solcusu, Kürdü, Türk'ü, ulusalcısı, sosyalisti büyük ilgi gösterdi ve bir yankı uyandırdı Türkiye'de. Çünkü herkes dinin ne olduğunu merak ediyor. İslam'da aslında İslam'ın özünün neden ibaret olduğunu, İslam'da daha bilmedikleri taraflar bulunup bulunmadığını merak ediyorlar ve bizim anlattıklarımızda daha çok bunu görerek büyük bir sempatiyle ve ilgiyle izliyorlar. Şimdi bu fikirler bir sosyal harekete dönüşür mü? Ufak tefek böyle dernek kurma girişimleri var ama bunlar şu anda tam istenen düzeyde başarılı değil. Yani fikir olarak bu düşünce fikir olarak Türkiye'de tutacak ve bir karşılığı olan bir fikir ama örgütlenme bakımından o kadar başarılı olduğu söylenemez çünkü bir sürü teşkilat var, bir sürü parti var. Sizin fikirlerinizi dinliyorlar ama bu fikirler etrafında bir örgütlenmeye yöneldiğinizde bu sefer rahatsız oluyorlar. Sen sadece anlat, biz bunu merak ediyoruz diyorlar. O açıdan anlattığımız fikirler birçok çevre tarafından ilgiyle izleniyor. Mevcut arenada nereye oturuyor? Yani dini bir yorum olduğu için dinle ilgili duyan, dinle ilgili olan veya dine ilgi duyan herkes bunu dikkatle dinliyor. Mesela CHP'liler çok dikkatle dinliyor. Bu Kürt çevreleri büyük bir dikkatle dinliyor. Aleviler, sosyalistler, ateist ve agnostik çevreler yine büyük bir dikkatle dinliyorlar. Biz şu anda yazdıkça, konuştukça onlara hitap ediyoruz. Bir müddet daha bu dinleme, izleme, nasıl bir an İslam bu acaba diye devam edecek gibi görünüyor. In the end, I'm a man of my ideas. I'm a writer, and my business is to think. So our ideas are interesting for many people because we provide a different interpretation of Islam, a different tafsir.
And whether it be left or right, whether it be socialist, communist, Kurd, Turk, Muslim, atheist, whatnot, people from all over the spectrum of ideas come to see whether the essence of Islam is different than in the way that we talk about it. So they do watch us and they do listen to us. However, will these ideas turn into a social movement? I would say that even though our ideas are garner much attention from in Turkey, in terms of organization, we're still at a very weak level. There are very many parties in Turkey, very many political formations and foundations who listen to us, but when it comes to actually putting the ideas into practice, many of them seem to be a bit distant. They just want us to keep on talking. They're very, very interested, but that's the level it'll stand at the moment. CHP, the opposition party, for instance, is very much interested. Kurds are very much interested. Alawites, atheists, agnostics pay much attention to our ideas. However, as much as we collate our more and more followers over the years, we do not know whether or not this is going to turn into any sort of social movement or social party in terms of organization. Thank you very much. I would be interested if you know if in other countries Başka ülkelerde sizinkine benzer bir İslam anlayışının olduğu bazı damarlar var mıdır kendinizle karşılaştırabileceğiniz? Evet, İran'da Ali Şeriati düşüncesi var. Bir sosyologtur, İranlı bir sosyolog Ali Şeriati. Benim de onun üzerine yazılmış kitabım var. Onun üzerine yaptığım araştırmalar var. Ali Şeriati'nin fikri düşüncesi, yapmaya çalıştığı şey üzerine. Ona ilgi duyanlar, Ali Şeriati'nin kitaplarını okuyanlar benim söylediklerimizi daha çabuk anlıyorlar. Hemen bir paralellik kuruyorlar ama o buraya yakın falan diyorlar. Sonra Mısır'da Kahire Üniversitesi'nde Profesör Hasan Hanefi var. Onun Mısır'da çıkarmış olduğu bir dergi var, İslamı Sol diye. Onun savunduğu fikirler biraz bize yakın gibi görünüyor. Sonra İslam dünyasının değişik yerlerinde İslam'ın kapitalizmle bağdaşmayacağını, daha sosyal adaletçi, dayanışmacı, paylaşımcı bir yorumu olması gerektiğini söyleyen akımlar çok. Bunlar kendilerine herhangi bir isim koymuş değiller. Herhangi bir levha veya örgüt altında çalışmıyorlar ama fikir olarak böyle savunan, bunları savunan, yani bunları söyleyen herkesi biz kendimize yakın görüyoruz. Yes, there are certain other trends. I would say that in Iran, for example, those who follow the ideas of Ali Shariati is very close. They think very parallel to what we are trying to propagate. Ali Shariati is an Iranian sociologist, and I've written a book on him, and I've done lots of research on him as well. His ideas and what he has tried to implement resonate very well for those who listen to us as well. So those who have read Ali Shariati, who have studied Ali Shariati, found many common elements in what we say as well. Likewise, in Egypt, in the University of Cairo, there's a professor called Hassan Hanefi who publishes a magazine, a periodical called Islamist Left or Islamic Left, whose ideas again ring very close to what we try to propagate. Also, all over the Islamic world, we do have these strains of ideas that circulate, which cannot equate Islam and capitalism, which move towards an interpretation of Islam that is more based on social justice and social equality. So, but unfortunately, I can't say that they have any names or any organizations or any parties that are in the forefront. Could you talk about the Gezi? The question was, could you talk about your Gezi experience and the fasts that were open with everyone involved? 2013 Haziran ayında Türkiye'de gezi olayları oldu, biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Türkiye'de işte Taksim'de Gezi Parkı diye bir yer var. Orada ağaçlar kesilip büyük binalar, AVM'ler, rezidanslar yapılmak istendi ve buna karşı bir tepki doğdu.
Bu tepkiyi organize eden Taksim Dayanışması'ndaki arkadaşlarla zaten tanışıyorduk. Onlar bu protestolara bizim de katılmamızı istediler. Ve bizzat bana telefon ederek çağırdılar. Burada bir protesto yapılacak, ağaçlar kesiliyor, mutlaka sizin de olmanız lazım, hep beraber karşı koyalım diye. Ben de gelip giden gençlere söyledim, orada yer alalım diye. Böyle 30-40 kişi gittik, fazla bir kalabalıkta değildik aslında. Ve oradaki ilk protestoya katıldık. Ve ondan bu yana protestoların bu kadar gelişeceğini, işin başka maceralara döküleceğini tahmin etmemiştik. Bir bahçe ve park savunucusu kalacağını, 2-3 gün içinde protesto yapılıp bu işin biteceğini düşünürken 19-20 gün sürdü, bambaşka bir şeye dönüştü. Devam edeceğim. In June 2013, as you know, the Gezi resistance happened. There's a park in Taksim which was going to be redeveloped, where the trees were going to be uprooted, and a shopping mall and a residence was going to be built. And the call to protest was delivered by the Taksim Solidarity Foundation's Association, which they called me as well and said, "We have a situation here. Would you like to come and participate in the first protest?" And that is how we said, I started to talk about this in my lectures here, and about 30-40 people, we ended up attending the first protest. But none of us really expected where it was going to be. We thought it was going to be limited with basically the protesting of the park being abolished, that the trees were being uprooted and whatnot. However, it turned out to be a huge cycle of resistance lasting 15 to 20 days. Şimdi bizim kamuoyundaki görünürlüğümüz 2010 yılından sonra başladı. Bu Gezi Parkı'ndaki olayları da anlamak için biraz oradan başlamakta fayda var. Önce lüks, Ramazan ayında lüks iftarları protesto için yeryüzü sofraları, yer sofraları düzenlendi. O zaman bu işleri yapan genç arkadaşların ismi Emek ve Adalet Platformu'ydu. Onlar da bizim bu savunduğumuz fikirlere yakın arkadaşlar, gençler. Onlar geldiler, böyle şeyler yapacağız. Siz de katılır mısınız dediler bana. Ben de katılırım dedim. Ve İstanbul'un belli başlı büyük lüks iftarlarının hemen önüne yerlere sofra serilerek burada yine yemekler, pahalı iftarlar protesto edildi ve bu Türkiye'de büyük bir ilgiyle karşılandı ve yankı uyandırdı. Televizyonlar, gazetelerde böyle şeylerden bahsetti. İşte Müslümanların içerisinde sadeliği savunan, lükse karşı çıkan, zenginleşmeyi protesto eden, paylaşımı, bölüşümü savunan gençler, gruplar, insanlar olduğunu Türkiye duydu. İlk öyle başladı. Sonra 1 Mayıs'taki yürüyüşle beraber daha fazla insan duydu. Bunlar Türkiye'de ilk defa olan olaylar. Daha önce bir örneği, benzeri yok. O nedenle de büyük bir sempati uyandırdı. Daha sonra da 2012 yılında, 2010 veya 11 yılında bu lüks iftar protestoları, 2012'de 1 Mayıs'a çıkış, 2013'te de Gezi olayları. Gezi olaylarına katılmak, orada devrimci Müslümanlar veya antikapitalist Müslümanlar diye pankartlar açıp o geziye katılan yüzlerce gruptan bir tanesinin de bunlar olduğunu görülmesi ve işte bunlar dinsiz, bunlar seküler, laik, muhafazakar dini hükümete karşı dinden rahatsız olan kesimler bunlar denildiği bir ortamda bizim oraya gitmemiz ve benim Gezi Parkı'nda cuma namazı kıldırmam ve bu namaza 150-200 kişi katıldı
ve orada bulunan gruplar namazın etrafını sararak insanları güvenlik çemberine aldılar ve bu fotoğraflar çekildi ve bu fotoğrafları görünce Türkiye'deki birçok insan şok oldu. Yani nasıl oluyor da komünist veya dinsiz diye bildiğimiz yerde cuma namazı kılınabiliyor? Nasıl oluyor da onlar bunların namazı koruyorlar? Acaba biz yanlış mı düşünüyoruz falan diye hükümetin bunlar din dışı çevreler, dinden rahatsız olan insanlar propagandasını bir anda çökerten bir manzara oldu. Bu nedenle de Türkiye'deki toplumsal barışa hizmet ettiğimizi düşünüyorum. Öyle yapmakla, oraya katılmakla. Sonrasında da Gezi direnişi 19-20 gün sürünce 19-20 gün boyunca biz orada yer aldık. Hemen sonrasında o yıl Ramazan'a denk geldi. Ramazan ayına denk geldi. Yine 2010'daki gibi yeryüzü sofraları düzenlenmesi fikri doğdu. Ve Taksim'de, İstiklal Caddesi'nde yine Türkiye'de bir ilk gerçekleşti. Yaklaşık 15.000 kişi, daha çok böyle geziye katılanlar bir çağrıda bulunduk. Oraya geldi ve İstiklal Caddesi'ne boydan boya kaplayan bir yeryüzü sofrası düzenlendi. İnsanlar yerlere oturarak oruç açtılar ve oruç tutmayanlar da o sofraya geldi, oturdu. Orada bütün Türkiye'ye, özellikle baskıcı yöntemlerle Gezi hareketini bastırmak için hükümete büyük bir mesaj çıktı. Ve bununla kalmadı. Gezi Parkı'ndan sonra Gezi'ye katılanlar bu sefer kendilerini yeryüzü sofrasında ifade edercesine bütün mahallelere taştı. O günkü Ramazan'da ben 30 gün boyunca 30 ayrı yere katıldım. Bütün yeryüzü iftar sofrasını düzenleyenlere iştirak ettim. Türkiye'de, İstanbul'da, Samsun'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da, Türkiye'nin başka şehirlerinde de yapıldı bu. Birçoğuna bizi çağırdılar, biz de gittik, katıldık. Dolayısıyla bu kitlelerin bu yeryüzü sofrasına sahip çıkması Türkiye'ye bambaşka bir mesaj verdi. Bunlar daha önce sol çevreler, sosyalistler, seküler, laikler, bunlar dinin dışında olmakla kalmayıp sadece bunlar din düşmanıdır aynı zamanda gibi bir propaganda vardı. Bu propagandayı benim görüşüme göre tamamen alt üst etti. Onların da bir din anlayışı, dine saygısı, hatta bir doğru bir din yorumu yapıldığı takdirde ona desteğinin olabileceğini gösterdiler. Our visibility, our public visibility began, I would say, in the year 2010. We have to go back to that date to understand our visibility that appeared in Gezi. First of all, we started protesting in the year 2000, what we would call, I'm translating it loosely right now, planetary tables, as it were. We started to gather up to protest the luxurious breaking of the fasts that took place around various hotels in Istanbul. And what we would do, this at the time, this idea had sprung out from the Labor and Justice platform, which is a platform that we had very close affinities with. And they came to us saying, you know, this is what we're going to be doing, and will you participate? So we started, first of all, going to luxurious hotels in which people broke their fasts in the evening, and right around the hotels we would sit on the ground with many people and break our fasts, sharing the goods and the produce that we have brought together. So these planetary tables became quite famous and quite it garnered much attention. The media saw that there is a different strain of Islam that is looking outwards and looking and seeing that the luxury that is being practiced is not necessarily agreed upon by the rest of the Muslim community.
Then we come to the 1st of May 2012 that I mentioned previously, which was unparalleled in Turkish history as well. So you have the luxurious, the counter-luxurious fasts in 2010, the 1st May celebrations in 2012 where we marched to Taksim, and then in 2013 the Gezi. And we were among the many of the different groups that were opening their billboards and propagating our messages. And so in a place such as Gezi, which was characterized as being, by the government, as being, let's say, secular, to the point heretical, anti-religious, and so on, they saw that there was something different going on. In fact, there was a time when we actually led a Friday prayer in the middle of Gezi, where everyone else, the so-called communists and the anarchists, came and made a human wall around us to protect us from any sort of attack from anybody else. So this started to raise questions in the public and in the parties in the government as well about whether the people that are participating in the Gezi are homogenous as they think they are. So in that sense, we definitely served social peace in Turkey, I would say. Then the Gezi resistance, like I said, lasted about 15-20 more days, which coincided right with Ramadan, where like in 2010, we decided to organize a variety of fast-breaking ceremonies as well, again, as it were loosely translated, planetary tables. And this time we had about 15,000 participants that were strewn along Istiklal Avenue, where people were breaking the fast. And among these people were not necessarily all religious people. There were people that never fasted, that broke the fast just out of solidarity for us. There were people that had nothing to do with religion, but that they were curious to come and hear about what was going on. So I think that was a huge message to the government that the Gezi participants had a different set of social ideas that were previously thought of as homogenized. After this took place, I was invited to more than 30 different planetary tables all around the country in different cities. They called us and we came to help them out. And I found that the masses bestowing ownership onto this particular action was very heartening and gave a straight message to the government that portrayed the Gezi protesters as heretics, secularists, anti-religious, and whatnot. So this propaganda, to a certain extent, has crumbled due to these movements, and has even given the idea that these people that were previously seen as heretics are actually quite, could have interest in religion to a certain extent, or have certain opinions at least, that are not necessarily anti. I'm wondering, I've read that, if that's true, you've called Erdogan a liar, a provocateur, and a dictator. I'm just wondering, what is your, can you give us some insight on your concrete criticism against what the government is doing in terms of maybe Hükümetin abusing yaptığı Islam? veya İslam'a karşı yürüttüğü bazı sizin katılmadığınız konuları anlatabilir misiniz veya ne düşünüyorsunuz? Bu gezi olayları sırasında Twitter'dan yazdığım bazı mesajlar sebebiyle o zaman başbakan olan şu anki Cumhurbaşkanı Erdoğan beni avukat aracılığıyla mahkemeye verdi. Bu mahkememiz şu anda devam ediyor. 50.000 lira tazminat davası açtılar. Ve Ankara'daki yerel mahkeme 2.000 liraya karar verdi. Ve şu anda dava Yargıtay'da eğer onaylanırsa 2.000 liraya mahkum edilmiş olacağız. Ama benim de avukatım var, biz de kendimizi savunduk. Bunun siyasi eleştiriler kapsamında değerlendirilerek reddedileceğini, geri çevireceğini umuyoruz. Orada iddia edilen şey, işte diktatör zalim de davranıyor, diktatör eğilimleri var. Dediğim için böyle buna benzer kelimeler kullandığım için bana hakaret etti diye dava açıyor. Halbuki biz eleştiriler yaptık. Avukatımız aracılığıyla yaptığımız savunmada o benim söylediğim sözlerden çok daha sert siyasi eleştirilere örnekler gösterdik. Ve mahkemelerin, Yargıtay'ın bunu sert ve haşin
sözler, siyasi eleştiriler kapsamında değerlendirerek geri çevirdiğini gösterdik. Bizim yaptığımız eleştiriler kısaca şu başlıklar altında toplanıyor. Throughout Gezi, the tweets that I wrote had certain elements that went against Tayyip Erdogan, and he eventually took me to court, which is still continuing at the moment. They wanted an indemnity for about 50,000 liras, which the court eventually brought down to 2,000. However, we went on to appeal, and the Court of Cassation has the case right now. And because I have a lawyer and we have ourselves a defense made, we stated that what we said, what we wrote in our tweets were completely in the range of political opinion. The base of the court case is on the fact that I mentioned that Tayyip Erdogan has dictatorial tendencies and that he has a tyrannical strain to him, as it were, whereas he took this to the court as being an insult to his personality, to his integrity. I called this criticism, and with my lawyer we were able to demonstrate that some of the criticisms that he brought himself were much harsher than whatever I had written so far. So the prosecutor has been convinced as to that, so we're still waiting to see what's going to happen. Şimdi bu yaptığımız eleştirileri üç başlık altında toplayabiliriz. Birincisi dini ahlaki eleştiriler. Ben daha çok bunu yapıyorum çünkü bir politikacı değilim. Bir düşünce ve fikir adamıyım. Dini ahlaki eleştiri derken şunu kastediyoruz. Hükümetin başında bulunan, insanların verdiği vergileri kullanan, görünür iktidarı evrensel ilkelerde durarak o bağlamda eleştirmek demektir. Mesela 4 büyük kitabın 3 büyük suçu var. Bunu yapmayın dediği suçu var. Suç olarak gördüğü olaylar var. Öldürmek, çalmak ve yalan söylemek, iftira. Bunu Tevrat'ta söyler, İncil'de söyler. Kur'an-ı Kerim'de söyler. Zerdüşt dininde de vardır. Kızılderili dininde de vardır. Yeryüzündeki bütün büyük dinler, küçük büyük bütün dinler bu üç suçun yapılmamasını ister. Dinlerin özü budur. Oysa Gezi olayları sırasında mevcut iktidar bu üç büyük suçu işlemiştir. Gezi'de 8 kişi öldürülmüştür. Bir tanesi 16 yaşında çocuktur. Ve bundan hiçbirinin hesabı verilmemiştir. Bundan dolayı bir özür dile dahi dilenmemiştir. Bu çocukların anneleri mitinglerde yuvarlattırılmıştır. Ve insanlar çok incitilmişlerdir. İkincisi çalmaktır. Mevcut hükümetin 15 ve 17 Aralık'ta yolsuzluklar yaptığı tapelerle, telefon konuşmalarıyla ifşa olmuştur. Onlar bunu kabul etmeseler de bütün Türkiye bunun böyle olduğunu biliyor. Büyük yolsuzluklara bulaştıkları ortaya çıktı. Üçüncüsü de iftira atmaktır, yalan söylemektir. Camide içki içtiler dedi, Gezi'ye katılanlar için. Önümüzdeki cuma görüntüleri göstereceğiz dedi. 66 cuma geçti. Hala bu görüntüler ortaya çıkmadı. Ve Gezi'ye katılanları camide içki içen insanlar olarak topluma yansıttı. Büyük bir iftira attı ve bunu çekinmeden defalarca söyledi. Bir propaganda izlediler. Yalan söyle, büyük yalanlar söyleyin. Sürekli tekrar ederseniz halk inanacaktır diye Hitler'in propaganda bakanlığı Hitler'e yaptığı tavsiyeleri uyguladılar. Yalan söylediler ve bunu defalarca bir mitingin başında, ortasında ve sonunda tekrar ederek geniş bir kitleyi, muhafazakar kitleyi Gezi'ye ve ona katılan bize karşı kışkırttı. Şu anda binlerce muhafazakar bizim Gezi'de darbecilere
din düşmanlarına ve dış güçlere alet olduğumuza inanıyor. Bu suçları işledi. Ben de bunları söyledim. Mahkemeye vermesinin sebebi bu. Bunlar dini ahlaki eleştiriler. Politik siyasi eleştiriler var. Onu da 3 maddede toplayabiliriz. Bir durabilir miyiz acaba? Tamam. The criticism I direct against the present government and Erdogan himself can be grouped under 3 headings. First of all, we could talk about the religious and ethical criticism that I bring, because I am not a political figure. I speak on an ethico-religious perspective, and the visible government is, I criticize it with respect to the universal values that religion purports to have. And the 4 books have 3 terrible sins or crimes that they put down, which pretty much exist in all of the other religions, big or small, all around the world as well, such as killing, stealing, and lying. Now, these 3 sins or crimes were committed by the present government throughout the Gezi protest. For example, 8 people were killed during the protest, one of them being 16 years of age. No apologies were given, no public apologies were put down. The mother of the killed, of the slain 16-year-old was booed in a rally. The second situation is that this government, everybody knows, that has been linked to corruption scandals. The 15th and the 17th of December, the leaked tapes and the leaked other sorts of documents have demonstrated that the government is very widely involved in corruption scandals. And even if they don't admit to it, the whole of Turkey is aware that this is the case. The third criticism, or the third crime that I would bring to this ethico-religious heading, would be lying. Mr. Erdogan began to say that during the Gezi protest, that the Gezi protesters that ran into a mosque for safety, for a refuge, ended up drinking alcohol there, which was a complete lie, and that they said that they would show the visuals that they had captured on CCTV the next Friday. Well, there have been 66 Fridays that have been passed so far, and no videotape has surfaced. So he tried to portray the Gezi protesters as a bundle of alcoholics, basically. Now, in this sense, these lies were propagated much, not unlike the way Hitler's Ministry of Propaganda said that if big lies are repeated more and more, they will in the end be believed by the people that hear them. So at every rally or every meeting that he had with his electoral community, he would, from the beginning to the end, spread this same lie over and over again, to the point where it has become hard fact for many conservatives who are provoked against us. And today, still many conservatives think that just because we have participated in the Gezi, our movement is sort of pro-coup or sort of anti-religion and so on. Bir de politik siyasi eleştiriler var. Onu da 3 maddede toplayabiliriz demiştim. Onları cümle olarak sadece söyleyeyim. Mevcut hükümet 12 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. Bu 12 yıla topluca bir baktığımızda siyasi olarak, iktisadi olarak ve dış politik argümanlar bakımından şu yanlışları veya yetersizlikleri ortaya koyduğunu görüyoruz. Siyasi olarak mevcut hükümet devletin temel davranışlarını değiştirmiyor. Kendi davranışlarını devlet haline getiriyor. Bu yönde yaptığımız temel eleştiri budur. Halbuki bir siyasi iktidarın mevcut devletin temel bazı davranışları var. Mesela devlet kendisini Türk devleti olarak görüyor. Bunu değiştirmeye yönelik herhangi bir adım yok. Mevcut devlet kendisini zenginlerin, mülk sahiplerinin, banka sahiplerinin koruyucusu, kollayıcısı bir devlet olarak görüyor. Emekçiye, işçiye, alttaki insana fazla ilgi gösteren bir devlet anlayışı yok. Bunları değiştirmeye yönelik teknik olarak iş dünyası bakımından mevcut devlet Diyanet yoluyla dine hükmetmek istiyor. Dini kendi güdümüne alıyor
Bizantist bir din devlet ilişkisi var. Türkiye sanıldığı gibi layık falan değil. Bizantist bir ülke. Yani bir devlet daha doğrusu. Burada din devlet ilişkilerinin birbirine ayrılması değil, dinin devletin güdümüne verilmesi ve devletin dini şekillendirmesi, biçimlendirmesi, sınırlandırması söz konusudur. Şimdi buralara yönelik hiçbir fikir yok mevcut hükümette. Ancak kendi bazı duyarlılıklarını iktidara gelip böyle muhafazakar refleksleri devlet haline getirme söz konusu. Bir durabilir miyiz acaba? Evet. The next setting I could talk about is political criticism, and the main ideas I have in this respect is that the present government has been reigning for 12 years now, and we see that both in the realms of foreign policy, in politics, and in economy, they are not doing anything different. They are not changing the state's behavior, but making their own behavior the state's behavior. They're sort of taking over the state, as it were. For instance, they're not changing anything pertinent to the state calling itself a Turkish state. They're not changing anything about this clause. The state, at the same time, is not seen as a protector and purveyor of the disenfranchised and people of a lower income status, but are seen as a protector of capital owners and big business people and bank owners and people that own a lot of property. Also, via Ministry of Theology, we could say that the state has turned into a Byzantist state, where it's not secular, even if it purports itself to be, but it takes secularism not as a separation of state versus religion. Quite in contrast to that, it takes via the Ministry of Theology, the state shapes the way the religion is organized in the country. Mevcut hükümet siyasi ekonomik olarak da bu 12 yıllık iktidar dönemine baktığımız zaman bunda şöyle ifade ediyoruz. Kapitalizme alternatif, üretimci ve paylaşımcı bir ekonomik model ortaya koyamadılar. Tam tersi mevcut kapitalist sistemi ona abdest aldırmak suretiyle devam ettirdiler. Biz buna 12 yıllık döneme abdestli kapitalizm dönemi diyoruz. Dış politik olarak da şu cümleyle ifade ediyoruz. Türkiye'de bir deyim var. Kurtlarla saldırmak, kuzularla meleşmek diye. Dış politikada kurtlarla saldırdılar. Kuzuların tarafına girip onlara meleştiler. Böyle çiftli bir şey oynamaya çalıştılar. Bu da başarısız bir dış politik oldu. Üçüncü grup eleştiri de Erdoğan'ın şahsına yöneliktir. Devletin yönetme tarzıyla ilgilidir. Onu da şöyle ifade ediyoruz. Otoriter ve totaliter buluyoruz. Demokratik, özgürlükçü ve hoşgörülü bir yönetim tarzı olarak görmüyoruz. Gayet otoriter ve totaliter. Yani dediğim dedikçi ve her şeye kayıran, her şeye karışan, her şeyi kendisi belirlemeye çalışan bir tarzı var. Bunu da yeterince demokratik ve özgürlükçü bulmuyoruz. Benim yaptığım eleştiriler genel çerçevesi budur. So, in the sense of politics and economy, I could say that the present government, I'm mostly criticizing them for not actually bringing up an alternative model to the capitalistic model that the state has already been adopting over the years. So, the last 12 years, I can say that what we call it is capitalism with ablutions taken. In terms of foreign policy, we have a saying in Turkish that could be roughly translated as to attack with the wolves and to bawl with the sheep. So in a way, they were moving towards one side and moving towards the other at one point, trying to play a double role, which led to a very unsuccessful foreign policy, if you ask me. And our third criticism is essentially in the person
of Recep Tayyip Erdogan. We find him to be very authoritarian and totalitarian, not democratic, tolerant, or libertarian, to say the least. He's got this instinct to constantly meddle in everyone's affairs and basically want to stretch his reign over the whole entirety of life. Thank you very much. Turkey has seen a sort of period of liberalization. Türkiye'de bir liberalleşmesi, ekonomik liberalleşme süreci oldu ve ekonomi büyüdü, gayri safi milli üretici hasıla ve kişi gayri safi milli hasıla büyüdü. Siz antikapitalist Müslüman olarak sizin buradaki Türkiye'deki ekonominin geleceği hakkındaki düşünceleriniz ne olabilir? Sizce nasıl düzenlenmeli düzen buradaki? Şimdi bizim beklentilerimiz bunlar değil. Türkiye'de dediğim gibi kapitalist bir sistem var. Ve bu sistem muhafazakarlar tarafından korunuyor, kollanıyor, hatta kutsanıyor. Ve sistemden pay almak için İslam'ı kapitalist bir şekilde yorumluyorlar ve hiçbir alternatif ekonomik model ortaya koymuyorlar. İşler kapitalizmde nasıl gidiyorsa bunların döneminde de daha dindarcasını, daha böyle ihlaslı bir şekilde yapılmasını savunuyorlar. Bu alternatif değildir. Sosyal adalete, ezilenlere, yoksullara, Türkiye'de 5,5 milyon asgari ücretli var. 13 milyonun altında resmen yoksulluk sınırında olan insanlar var. Mesela son zamanlarda gösteriler oluyor ve yağmalar başladı. Yani 2001 yılındaki krizde bile yağma olmamıştı. Gezi'de hiç yağma olmamıştı. Ama şu son birkaç gündür Türkiye'de yapılan gösterilerde mağazalara saldırılıyor. Ve insanlar orada kaptıklarını evlerine götürüyorlar, fırsat bu fırsat diye. Yani birazcık daha gevşese o zaman halkın ne durumda olduğunu görecekler ve mevcut hükümet bundan haberi yok. Türkiye'de geniş yoksul kesimler var. Onlar gözetilmiyor. Zenginlerin, bankaların kar etmesi, paralarına para katması daha önemli bulunuyor. Yoksullar için hiçbir şey yapılmadı. Onların durumunu düzeltmeye yönelik herhangi bir adım atılmadı. Bu adımları atmaya da mevcut hükümet düşünmüyor. Çünkü kafasında İslam'ı sosyal adaletçi şekilde, bizim yorumladığımız şekilde daha bir antikapitalist yorumlayacak bir zihniyet yok. Yani bunu düşünmüyor. Bu kafadan böyle bir şey bence çıkmaz. Bu açıdan bakıldığında mevcut hükümet zihin sınırlarının sonuna gelmiş durumdadır. Oradan bundan daha fazlasını beklemek mümkün değildir. Buradan yola çıkarak daha genelleştirerek söyleyecek olursak, Mısır'daki İhvan-ı Müslümin, Filistin'deki Hamas, İran'daki İslam Cumhuriyeti, Suriye'deki İŞİD, şu bu gibi İslam hareketlerin birçoğu zihin sınırlarının sonuna gelmiş durumdadır ve oradan insanların evrensel yaralarına, mesela eşitlik meselesi, yoksulluk meselesi, bunlara bir çözüm çıkmaz. Yani bu kafayla buradan bir çözüm çıkmaz. İslam içinde bir reform yapılması gerekiyor. Biz onu yapmaya çalışıyoruz. Zihniyet değişikliği yapılması gerekiyor. Fakiri, fukarayı, ezileni, alttakini gözetmek, onun tarafından durmak gibi politika izlemeleri gerekiyor. Şu anda bu yok. Onlar yoksulun halini düzeltmek, onunla beraber olmak ve onun durumunu bir daha geri dönmemesine çözmek yerine makarna vererek, kömür vererek ona böyle dışarıdan yardım yapıp onunla da övünmeyi maharet zannediyorlar. Bizim istediğimiz şeyler bunlar değil. Our expectations are not in line with what has been going on, as you say, in terms of the economic development of Turkey, first of all. Turkey is based on a capitalist economical model, and the conservatives here and the traditionalists want to preserve this model as much as possible.
mainly they reinterpret Islam in order to get a share of the pie that's going around at the moment, depending on the social conjecture. However, this is not an alternative to the social equality in Turkey, to a path that would lead to any sort of social equality in Turkey. There are about 5.5 million people that are living on minimum wage, and there are more than 13 million people who are below the accepted poverty threshold. So, and just recently, in the few couple of days present protests, we're seeing pillages for the first time. I mean, back in the year 2007, when the terrible economic crisis hit Turkey, there were no pillages. In Gezi, there were no pillages being done. But today, people have started to pillage and take whatever they can grab from stores to their homes. So this shows how much the present government is unaware of the level of poverty that their people are living in. They are more, they find it more important that banks should fill their coffers more, that capital owners should protect their capital and increase it exponentially, and so on and so forth. There have been no steps to abolish poverty taken. The government doesn't have a state of mind that will somehow move towards an idea that will take steps to abolish poverty. In that sense, I would say that their mentality has stretched and strained the limits. They're at the borders of their rational powers. I would say the same goes for the Muslim Brotherhood in Egypt. The Iranian Theological Republic of Iran is the same. You have ISIL, which all have used Islam, but have come to a point in their mentality where it is stretched to the border. There will not be anything new coming after that. Islam, in this sense, needs a change of mind, or needs a sense of reform that is brought by a change of mind, a change of mentality, a change that involves more focus on the disenfranchised, the poor, the marginalized. And like I said, instead, the present government is more busy working to preserve the owners of capital. İhsan Bey, çok teşekkür ederiz. Evet, ben de beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Thank you very much for attending. Thank you very much for coming and listening to me. I hope I was beneficial.